Merhabalar. Ben ve arkadaşım Ava'ya gitmiştik. Ava'da video çekelim dedik ama pek giriş de yapamamıştık. Editlerken bari bir giriş olsun diye böyle bir şey yapalım dedik. Şuradaki sivilcime de merhaba diyebilirsiniz. Sivilce değil ama artık yara oldu. Evet, biraz oynadım. Ama böyle bir giriş olsun dedik. Ava'ya gitmiştik. Orada biraz tecrübelerimizi paylaşacağım. Ara ara gireceğim çünkü hiç bağlantı yok videolar arasında. Öyle. Evet. Şimdi ben de bir saçımı kestireyim. Gördüğünüz gibi saç bayağı gitti. Babam eskiden şey derdi, bu ne böyle papaz gibi olmuşsun. Gerçekten onun gibi olmuşum, baksanıza. Bir saçımı kestirip insana benzeyeyim diyorum. Sonra Üsküdar'dan giderim Ava taraflarına. Şimdi saçımı kestirdim. Çekmeköy metroya geldim. Şöyle göstereyim etrafı. Buradan da Üsküdar'a gideceğim. Geldim şimdi Üsküdar'a. Buradan artık otobüs bir şeyle gideceğiz Ava taraflarına. Taze simit gibisi de yok. 4 lira olmuş simit. Ama şansı bayağı taze. Çok iyi yapmış. İster misin simit? Hayır. Video mu çekiyorsun? Özel Üsküdar Ava otobüsleri vardı. Oradan sonra onları atlayıp gittik direkt. Şöyle küçük kulübeler var. Kulübeleri tutabiliyorsunuz 2 katlı. Bazıları üst kat, alt kat diye tutuluyor. Biz ikisini de aldık. Şöyle ana bir yer var. Akşam yemeğinin olduğu. Ama kalan sadece tek biz varız. Arkada da bar kısmı varmış galiba. İşte birazcık uzaktan böyle gözüküyor. Şöyle kulübeler var. 4 kulübe zaten. İçeride yemek var. O yemeğe de dışarıdan da gelenler oluyormuş. Ama yemek bence birazcık vasat. Bir de çok pahalı. Hani ortalama bir yemek her yerde bulabileceğiniz. Fiyatlar da tek burada ya da çok limitli olduğu için seçeneğiniz. Fiyatlar birazcık şişirilmiş durumda. Yani bence. Ama çok güzel burada odunlar var. Size odun veriliyor. Şömineye atabiliyorsunuz. Yani çok tatlı, güzel bir hafta sonu kaçamağı olabiliyor Ava'da. O evlerde şöyle. Yani çok şirin yapmışlar mesela. Gemi koymuşlar şurada. Kuş kulübesi var. Aa, geliyor benimki. Gel, gel, gel. Gel. Hop, 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 hop. Karnın doydu mu? Sıcağa mı girmek istiyorsun? Maalesef açamam. Sen çok delisin çünkü. Utanmaz, bir de nasıl pırlıyor. Geliyor mu sesi bilmiyorum da umarım geliyordu. Haydi. Ama girmek yok. Şimdi Ava merkeze doğru geldik. Burada belediye sosyal tesisleri varmış. Buradan kahve, sıcak çikolata bir şeyler alacağız. Çünkü hava bayağı soğuk. Ondan sonra şu sahile doğru gideceğiz. Yani hem rüzgarı bastırırız o kahveyle, hem de hani sahilde ne var ne yok bir bakalım. Ama baksanıza buralarda da voleybol, tenis, basketbol, bayağı güzel sahalar var. Güzel yapılmış yani sosyal ortam olması için. Yazın buraları cıvıl cıvıl oluyor. Tabii bir de kışın hafta içi geldiğimiz için bomboş buralar. Ve çok rüzgar ciddi esiyor. Ama bence bayağı güzel. Ama maalesef sahil birazcık kirli bir sahil. Normal şişe kapakları olsun, sigara şeyleri olsun. Yani İzmarit'i geçtim abi. Lütfen ya, lütfen şunları şöyle bırakmayın. Elimden geldiğince bir şeyler yapayım bari.
Ama yani üzücü ya. Keşke bu kadar şey olmasak. Hor kullanmasak. Şu ileride Ava'yı seviyorum yazısı var. Hemen şu ileride de zaten o plaj şurada kaldı. Şu yoldan yürüdük. Çok güzel yapılmış buralarda. Şu merdivenler var, yürüme yolları. Ama buraya yazın gelmenizi daha çok öneririm. Hem soğuktan hem çoğu yerde kapalı. Yani şöyle göstereyim mesela. Burası en içlek caddelerden biri tahmin ediyorum olduğunu. Ama çoğu yer kapalı. Çünkü çok zaten göstereyim şöyle yolu. Bomboş. Yani sadece bizler varız. Öyle olunca mekanlar da açmıyor tabii ki. Yani bence güzel yine kışın. Ama daha canlı olacağını düşünüyorum yazın. Ya da hafta sonları da daha canlı olabilir. Şimdi biz de ATV kiraladık. Yaklaşık bir 1,5 saatliğine. Kazıklandık mı bilmiyorum. Ama pazarlık payı var. Muhakkak aklınızda olsun. Yani şöyle. Şimdi Ava'yı gezeceğiz. Çok güzel dağ patikaları da varmış. Hadi bakalım. Biraz kaybolduk ama güzel oldu. Baksanıza ahırlar mahırlar keşfediyoruz. İnek abilere de bir selam verelim. Yok, geviş getirmeye devam. Kolay gelsin abi. Arı kolonisi bile bulduk baksanıza. Arı kovalıyor bunlar da. Şimdi şömineyi yakmaya geliyorlar. Yakması zormuş. Daha önce ben de hiç şömine yakmamıştım. Şimdi şömine yanmaya başladı. Bize bu şömineyle ne yapsak diye düşünüyorduk. Karnımız da acıkmıştı. Gittik Migros'tan bir şeyler aldık. Sucuk ve hellim aldık. Orada Migros'ta şiş de satılıyordu şöyle. 6 tane şiş 20 liraydı. 8 uygun. tane. 8 tane mi? Hı hı. 8 tane şiş 20 liraydı. Hadi alalım dedik bari. O sucukları aldık. Hellim de aldık biraz. Şimdi sucuk hellim ekmek yapacağız. Ateşe de yakın tutuyorum şu an. Bakın nasıl. Tonluk bir ceviz alımı yapıyor. 9 tonun çürük çıkınca 110.000 TL'si de yanınca evde kıyamet kopuyor. Yani direkt paramıza para katar yani helalinden. Size sunulan bu ceviz. Evet. Satmak için hayal kurduğumuz ceviz nasıl çıktı? Bak şu cevizi görüyor musun? Abi bu ne ya? Bana bunu duydum. Evet. Dedi şimdi paramız gitti. Oğlum işte gitti lan. Çıldırdı ya. Biz şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?
geçen el biz ne yapacağız? Topladı kapıyı çarptı çıktı gitti. Ne yaptıysa ben yaralamadım. Eşiniz şu anda telefon hattında. Hatice, beni ticari zekalar güvenmiyor. Sonra bu arada da videoyu çok çeksek mi diye düşündük. Çekmeye devam etsek mi? Çünkü Elif kötü bir haber aldı. Son aşamada gelmişti bir iş mülakatında. O da danışmanlık ile ilgili Almanya'da. Maalesef. Son aşamada ne oldu? Eğlendim. Oluyor böyle. Şu an gülerek bahsediyoruz ama bayağı hüzünlü anlar yaşandı. Evet, biraz üzülmüştü kendisi. O yüzden çok devam edelim mi, ne yapalım diye düşünmüştük. Sonra boşver edelim gibi oldu ama yarım yamalak bir şey oldu. Hatta videonun bazı kesitlerinin sebebi de buydu. Öyle yani ama hayatın olağanı yani, başvuruyorsun. Bazen işte son aşamaya geliyorsun, son aşamadan da eğlenebiliyorsun. Değil mi? CEO ile bile görüşmüştüm. Neyse, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Benim de ünlü olma vaktim gelmişti.